Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Embraer'in en son model uçaklarından bir tanesi. Embraer 195 E2'nin hemen kapısının önündeyim. Bu uçağı inceleyeceğiz. Türk Hava Yolları'nın da alması gündemde olan bir uçak. Bu nedenle bunu merak ettim ve ne var ne yok diye geldim, hep beraber bakacağız. Kokpitinden arka tarafa kadar inceleyeceğim. Sizden bir ricam var. Eğer kanala abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Bir de bazı izleyicilerimiz kokpiti merak ederken bazı izleyicilerimiz kabini merak ediyor. Videonun alt kısmından sizlere tıklamanız için linkler bırakacağım. Eğer biz kokpiti incelerken siz kabini izlemek istiyorsanız oradan tıklayarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. Hemen içeriye doğru geçelim. Ve bu uçağın bu arada size söylemek istediğim dış giydirmesi oldukça hoş duruyor. Profit Hunter diye bir sloganları var ve de ön tarafında da bir kaplan boyaması var. Hemen içeriye doğru geçelim arkadaşlar. Gelin bakalım. Şimdi uçağın içerisine geldiğimizde sizlere kabinle göstereceğim ama tabii ki Take Off Channel olarak kokpite bir ziyaret etmemiz lazım. Sizlere hemen kokpiti göstermek istiyorum arkadaşlar. Gelin. Embraer 195'in kokpitindeyiz. Hemen sizlere göstermek istediğim ilk şey buradaki ekranların önceki versiyonuna göre, yani bu E ailesinin önceki versiyonlarına göre oldukça büyük olduğu, büyümüş olduğu. Zannediyorum bu sayede pilotlar önündeki ekranlardan havalimanı chartlarını ve diğer bütün göstergeleri takip edebiliyorlar. Ve de bu durumsal farkındalıklarının oldukça yüksek olmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Bu uçağın menzili ortalama 4800 kilometre, ortalama değil daha doğrusu en yüksek 4800 kilometre okuduğum kadarıyla. Hal böyleyken tabii ki rahat olması lazım pilotların. 2 pilotla opera ediliyor ve bir kaptan pilot, bir yardımcı pilot. Bir de burada jump seat'imiz var kokpitte. O da zannediyorum tabii ki safety pilot, işte öğrenci pilotlar veya işte kokpitte bir misafirleri olduğu zaman burada seyahat ediyor. Kokpitimiz bu şekilde. Burada bir monitörümüz var. Bu monitörden sizlere kayda girmeden önce ben gördüm. İçeriği kontrol edebiliyor pilotlarımız. Ve de burada sizlere başka göstermek istediğim bu uçağa ait özel olarak lövyemiz var. Ters W'ye benziyor ama bir taraftan da motosiklet gidonu gibi. Bu da Embraer'e has bir gidon gibi duruyor. Tabii ki kullanan farklı üreticiler de vardır ama kokpitteki durum bu arkadaşlar. Şimdi sizlere kabini göstermek istiyorum. Türk Hava Yolları da biliyorsunuz almak istiyor bu uçağı bir taraftan. Bakalım alırsa sizin de yorumlarınızı bekliyorum bununla alakalı. Rahat edebilir miyiz, edemez miyiz? Bir ona bakacağız hep beraber. Şimdi hemen arkanı dön, bak sana business class'ı göstereyim. 195 diğer jetlere göre oldukça büyük ve de Embraer'in söylediğine göre çok sessiz ve konforlu bir yolculuk yapılabiliyor. Bunu ben 190 serisinde Ukrayna Hava Yolları'nın uçağında denemiştim. Gerçekten çok sessizdi. Bunun da ben öyle olduğuna eminim. Çünkü bunları aynı zamanda özel firmalar da alıyor, iş adamları da alıyor ve kendilerine jet yapıyorlar. Böyle kullanıyorlar ve rahat etmek istiyorlar. Herhalde Embraer biraz o yüzden oldukça özeniyor bu sessizlik işine. Şimdi size ben şöyle bir yere oturacağım. Sen böyle geç istersen. Şimdi dar gövde bir uçakta 2-2 düzen varken business class olması bizi şaşırtıyor. Türk Hava Yolları mesela bunu alırsa böyle bir kullanım yapacak mı bilmiyorum ama bu oldukça rahat. Çünkü pencerelerin büyüklüğü, size şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben elimi koyduğum zaman Boeing 737'den daha büyük bir pencereye sahip benim ilk gördüğüm kadarıyla ve de çok ferah duruyor. Mesela şurada seyahat etmek, saatlerce uçabilirsiniz ve bu sizi hiç yormaz. Business Class'ın en büyük artısı koltuklarının yan yana olmaması. Yani siz burada otururken buradaki diğer yolcu sizinle çok alakası olmuyor. Burada bakalım şeylerimiz var, tepsilerimiz var. Yani bu birazcık daha şeye benziyor. Bizim bu yurt içinde uçtuğumuz uçuşlardaki, ama böyle güzel detaylar var burada. Telefon falan koymak için hemen deneyelim. Telefon, tablet koymak için güzel düşünmüşler bunu. İyi olmuş. Yani böyle dar gövde bir uçakta bu gayet başarılı ama tabii ki bu örnek. Yani bunu değiştirebilirsiniz. Başka bir konfigürasyon yapabilirsiniz. Burada şunu söylemek lazım.
Ekonomi sınıfında full ekonomi olursa 146 kişi taşıyor. Ve de bu 146 kişiyle 6 saatlik ve yaklaşık 5000 kilometrelik bir uçuş yapabiliyor. Hemen şöyle arkaya doğru gideceğim. Bu arada başüstü dolapları da oldukça geniş arkadaşlar. Size şöyle göstermek istiyorum. Ama tabii ki sadece kabin bagajı için. Bunları da örnek olarak koymuşlar. Kabin bagajınızı gayet rahat burada taşıyabilirsiniz. Yani kabin bagajım sığmaz diye düşünmeyin. Bu uçağın aynı zamanda bu tarafta 2, bu tarafta 1 koltuk konfigürasyonunda var. Ve de böyle olursa bu taraftaki başüstü dolabı biraz daha büyüyor. Hemen gel arkaya doğru gidelim. Burada da tabii Business Class'ın o meşhur perdesi. Şöyle uçuş esnasında şu bir kapanır. Kalpler kırılır arka tarafta. Ama biz bugün arka taraftayız. Gelin arkadaşlar. Ekonominin en ön sırası, bunu ben size videolarımda söylüyorum. En rahat sıradır. Ekonominin en ön sırası şov yapıyor arkadaşlar. Gerçekten çok rahat gözüküyor. Ama bu bir demo uçağı olduğu için tabii ki ona göre yapmışlar. Koltukların arkasında ekran yok. Ama bunu alan havayolları kendilerine göre özelleştiriyor. Koltuğun arkasına ekran koyabiliyor. Veyahut da başka özellikler ekleyebiliyorlar. İşte Passenger Systems, bunlar da biraz retro duruyor. Yani çok güzel olmuş. Yani kullanımı falan oldukça kolaya benziyor. Şimdi tabii ki bu bir demo uçağı olduğu için Embraer şöyle yapmış. Demiş ki ben size bakın bu koltukların aralıklarını böyle yapabilirim. Mesela şöyle göstereceğim sana. 35 inç bu koltuğun aralığı. Çok da rahat duruyor, öyle değil mi? Ama hemen bir arkası 34 inç. Ama ekonomi sınıfında genelde bu kadar uzun tutulmuyor bu koltukların aralıkları. Hemen şöyle bir oturmak istiyorum bir tanesine. Size de göstereceğim. Yani oldukça rahat tabii ki ama bu koltukların tabii bu kadar rahat olmasında yıllarla beraber gelişen koltuk üretim teknolojisinin de payı var. Çünkü 10 yıl önceki, 15 yıl önceki koltuklara nazaran bu koltuklar hem daha az yer kaplıyor hem de daha rahat. Ve burada da şarj ünitelerini görüyorum. İsterse müşterilerden kastım hava yolları, yolcularına böyle şanslar tanıyabiliyor. Yani yolculuk esnasında cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bazen mesela uçağa biniyorsun, şarjın tam çok az kalıyor böyle ve uçakta bunu şarj edebilmek çok önemli bir hale geliyor. Bakalım Türk Hava Yolları eğer bu uçağı tercih ederse önümüzdeki dönemde Anadolu Jet'te mi kullanacak yoksa Türk Hava Yolları'nda Business Class'la mı kullanacak bilmiyorum. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın dediğine göre bu uçakların esas amacı besleyici hatlarda. Yani mesela bir İzmir-İstanbul değil ama bir İzmir-Kayseri, işte Zonguldak-İstanbul bu tarz hatlarda ana hub'lara yolcuyu getirmek amacıyla kullanılacak uçaklar. Çünkü siz bu hatlara büyük uçakları verdiğiniz zaman yani mesela 180 kişilik bir Boeing 737 gidiyor ama mesela kış sezonunda yarı yarıya boş geliyor. Hal böyle olunca zarar etmiş oluyorsunuz, kâr edememiş oluyorsunuz. Ayrıca bu uçağın bahsetmek istediğim bir diğer önemli noktası %30'a varan bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Neye göre? Eski Embraer'lere göre. Pratt Whitney motorlar kullanıyor ve bu yakıt tasarrufunu sağlamasında değişen kanat tasarımının ve aerodinamik yapısının katkısı oldukça fazla. Bunu da söylemek lazım ki havayolu için en önemli şey tabii ki maliyet. Arkaya doğru gittiğimizde kabinle git bitmiyor bu arada. Hemen şöyle şuraya geldik. Burada bir lavabomuz var. Önde de bir lavabomuz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve burada da arka gali var arkadaşlar. Onun haricinde bu uçakla alakalı yorumlarınızı ama mutlaka bekliyorum. Şimdi uçağın dışından bir tur atacağız sizle beraber. Ve sonrasında da videoyu sonlandıracağız. Uçağın içini beğendiniz mi bilmiyorum ama ben kokpitini çok beğendim. Tabii herkes ilgisini çeken yeri merak ediyor. Gelin şöyle bir dışarıya gidelim bakalım. Evet, uçağın dışındayız şimdi. Yanımda bir Pratt Whitney motor var arkadaşlar. Oldukça şık duruyor ve de işte yakıt ekonomisini sağlayan en önemli faktör bu motorlar. Her iki tarafta da tabii ki aynı motor var. Embraer sadece Pratt Whitney motor ailesinden motor seçimine izin veriyor. Ama tabii ki bu motorun ucuzu ya da pahalısı diyeyim ben size, daha az güç üreteni veya da daha çok güç üreteni seçilebiliyor. Şöyle bir arkaya doğru gidelim beraber. Arkaya doğru gittiğimizde sizlere göstermek istediğim bu uçağa özel tabii ki. Şimdi Türk Hava Yolları alırsa tabii ki kendisine göre güzel bir giydirme yapacak. Ve diğer müşterilerin de uçakları çok güzel giydirmelere sahip tabii ki. Bu Profit Hunter sloganıyla giydirdikleri uçak.
Geçtiğimiz yılda ben bu uçağı aslında Dubai Air Show'da görmüştüm ama orada çekememiştik. Burada nasip oldu. Uçak ayağımıza kadar gelmişken çekmemek olmazdı. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Dar gövde bir uçak olmasına rağmen bana neden bilmiyorum Boeing 737'yi hatırlattı biraz. Çünkü 737 de yere yakın. Tabii ki daha büyük gövdeye sahip doğal olarak ama işte tekerlekleri, iniş takımları, motorlarının ebadı falan bana biraz 737'yi anımsattı. Zaten maksimum kalkış ağırlığı da 37 ile hemen hemen aynı diyebiliriz. İçeride bahsetmiştim, tekrar etmek istiyorum. Menzil olarak 5000 kilometreye kadar gidebiliyor ve de 6 saat uçuş limiti var maksimum. Maksimum cruise speed'i 0.82 Mach, yani ses hızına yaklaşmış ama tabii ki altında. Kalkış mesafesi olarak da 1840 metre. Yani 1840 metrede bu uçak kalkabiliyor. 1290 metrede de normal güzel bir günde durabiliyor. Cruise yüksekliği olarak da 41.000 fitten seyahat edebiliyor. Tabii ki bu da yakıt ekonomisi için oldukça önemli. Maksimum kalkış ağırlığı da 62 ton. Yani 62.000 kilogram Boeing 737 ile hemen hemen benziyor. Maksimum yükleme kapasitesi de 16.150 kilogram. Bu da oldukça iyi bir rakam bu dar gövde bir uçak için. Bunu da belirtmem lazım. Bizim yolcu portföyü açısından Anadolu'dan büyük şehirlerimize yolcu taşımada aslında çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü İstanbul'dan diyelim ki Anadolu'nun bir şehrine gidecek olan yolcular Boeing 737'yi bazen dolduramayabiliyorlar. Bugün için tabii ki imkansız. Bütün uçaklar dolu gidiyor, dolu geliyor ama kış sezonunda özellikle mesela Boeing 737 kalktı, 189 koltuğu var ve de 100 yolcuyla gitti, 60 yolcuyla gitti ki sabah saatlerinde ben 40 yolcuyla, 30 yolcuyla giden uçaklar gördüm, kendim de şahit oldum. İşte bu orada birazcık daha şirketlerin zarar etmesini önleyecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar, şimdi uçağın etrafındaki turumuz da bu şekildeydi. Sizlere elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Embraer 195 E2 bugünkü videomuzun konusuydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum bu uçakla alakalı. Bu arada fiyatından bahsetmedik. Sizden dayak yemek istemiyorum. Fiyatından bahsedeyim hemen. Şöyle liste fiyatını söylemiyorlar. Anlıyorum tabii ki liste fiyatı müşteriden müşteriye, içeride kullanılacak malzemeye göre değişiyor. Şöyle bir örnek vereceğim. Salam Air'la burada bir anlaşma imzaladılar. 6 adet kesin, 6 adet opsiyon. Mesela o anlaşmanın değeri 934 milyon dolar. Buradan yola çıkarak siz uçağın değeri hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ama maalesef tek bir uçak ne kadar, liste fiyatı nedir şu an için bilemiyoruz arkadaşlar. Eğer Türk Hava Yolları alırsa tabii ki öğrenip sizlere de bunu paylaşacağız. Bu videodan benden bugünlük bu kadar. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.